Merhaba arkadaşlar. Bugün ısırgan otu gübresi hazırlıyorum. Sıvı bir gübre ve tamamen %100 doğal bir gübre. Isırgan otu bitkisini herkes biliyor. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Hem insan sağlığı için hem de böyle yetiştirdiğimiz bitkiler için çok faydalı bir bitki. Özellikle azot yönünden çok zengin olduğu için yetiştirdiğimiz bitkilerin azot ihtiyacını karşıladığı gibi onları gelişim sürecinde oluşabilecek her türlü zararlılardan da koruyan bir gübre. Yapımı da oldukça kolay. Burada yarım kilo kadar ısırgan vardı. Onları işte eldivenleri taktım. Bir makas yardımıyla biraz küçülttüm. 5 litrelik bir su şişesine dolduracağım. Böyle küçük küçük kesince şişeye doldurması da daha kolay oluyor. Bu şekilde dolduruyorum. Isırganlarım böyleydi. Ne çok taze ne de çok böyle tohuma durmuş ısırganlardı. Tam böyle kıvamında. Bu şekilde hepsini şişeme dolduruyorum. Isırgan otlarının hepsini şişeme doldurduktan sonra üzerine de suyla doldurdum. Bunu böyle evin içinde değil de daha çok dışarıda, balkonda ya da terasınız varsa terasta bir yerde şöyle kuytu bir köşede ağzını tamamen kapatmadan sadece kapağını üzerine bırakarak en az 15 gün bekletmek gerekir. 15 günden daha fazla olabilir ama en az bir 15 gün iyice beklesin. İçindeki ısırgan otlarının da iyice çürümesini sağlayıp ondan sonra bitkilerimiz için kullanmamız gerekir. Bu 15 günlük süre içinde de ara sıra karıştırarak ya da kapağını sıkıca kapatıp şöyle iyice bir çalkalayarak bu sürecin tamamlanmasını sağlamak gerekir. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Merhaba arkadaşlar. Isırgan otuyla hazırladığım ısırgan otu gübresi bugün 20 gün kadar oldu. Artık kullanıma hazır. İster bitkilerin köklerine domates, biber, salatalık dökebilirsiniz ya da süzüp bitlenme olan bitkilerin üzerine sıkarak bitlerden bitkilerinizi kurtarabilirsiniz. Hiçbir kimyasal kullanmadan bitkilerinizin üzerindeki küllenmeyi, bitlenmeyi, o şekerlenmeyi bu şekilde önleyebilirsiniz. Şöyle dikkat ederseniz doğrayıp koymuştum ısırganları. Şu anda tamamen içinde erimiş vaziyette. Çok ağır bir kokusu var. O yüzden terasta tuttum. Sizler de ısırgan otunu hazırladığınız zaman ya bahçenizde ya da böyle teras gibi kokusunun rahat uçup gidebileceği bir ortamda tutmaya çalışın. Evin içinde çok kötü olur. İçerideki çiçeklerinizde bunu kesinlikle kullanmayın. Gerçekten çok ağır bir kokusu var. Ama açık havada bitkilerinizin toprağına döktüğünüz zaman ya da üzerine sıktığınız zaman o koku uçup gidiyor. Azot yönünden oldukça güçlü bir sıvı gübre haline geliyor. Bunu böyle doğrudan sebzelerimize dökmüyoruz. Bitkilerimizin toprağına dökmüyoruz. 1'e 5 oranında sulandırarak o şekilde bitkilerimize döküyoruz. Çünkü çok ağır bir gübre. Bitkilerimizi iyi yapalım derken yakabiliriz. Daha doğrusu öldürebiliriz. O yüzden şimdi ben bunu sulandırıp bitkilerime dökeceğim. Bu şişeme şöyle yarım litreden biraz fazla ısırgan otu gübresini ekledim. Şimdi bunu bitkilerimin köklerine az az dökeceğim. Bu şekilde bitkilerin toprağına döküyorum. Bunu ayda bir vermek yeterlidir. Isırgan otunun bir kısmını da domateslerimin toprağına dökeceğim. Domatesler de çok güzel verime durdu. Burada 5 saksı domatesim var. Bunların toprağına bu hazırladığım ısırgan otu suyunu döküyorum. Bire 5 oranında sulandırdığım ısırgan otunun bir kısmını şurada ölçülü kabıma süzüyorum. Pamuklu bezden geçirerek koyuyorum. Bire 5 oranında sulandırdığım bu ısırgan otu suyunu tekrar 1'e 5 oranında sulandıracağım. Bu ısırgan otu suyunu sebzelerimde ya yetiştirdiğim bu bitkilerde şekerlenme ya da bitlenme olduğu zaman üzerine püskürtmek için bu şekilde süzdüm. Şöyle bir püskürteceğim, kabın içine alıyorum. Şu 1'e 5 oranında sulandırılmıştı. 100 mililitre kadarını buraya alıp üzerine su ekleyeceğim.
şöylece hazırladım. Artık bunu bitkilerime rahatlıkla püskürtebilirim. Bu biberlerimde biraz şekerlenme ve üzerinde böyle yeşil böcekler oluşmuştu. Geçenlerde üzerine biraz püskürttüm. Çok iyi geldi. Şimdi bunu tekrar üzerine püskürteceğim. Isırgan otunu temin edebiliyorsanız yapımı oldukça kolay ve çok faydalı, çok güzel bir bitki. Mutlaka herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.